Anlaştık. Şimdi alalım. Kalıbımız şu an şu son arkadan da bir parça kesin Arzu Hanım. Size güveniyorum. Şöyle ucu tutun. Şöyle 2 parmak bırakın. Şunları bir görelim. İyice basın burayı. Tamam. Şöyle göreyim bir. Şu parmağımın ucundan kesebilirsiniz. Biraz evet buradan kesebilirsiniz. Güle güle. Ellerinize sağlık. Pekala. Ben daha düzeltirim onu. Alabiliriz yakayı. Şimdi arkadaşlar ders tekrarında Saniye Hanım onları görebilirsiniz inşallah. Bu. Şimdi gelelim kaplama olayına. Şimdi yakayı biraz sert istiyoruz. Şimdi yaka çalışmalarında arkadaşlar bilenlerimiz vardır. Lütfen sırayı ve emek verene dikkat edelim. Burada bir emek veriliyor. Gerçekten ciddi bir durum ve şu an bilgi akışı var ve insanlar bunu toplasınlar. Şöyle, şunu bir verelim bakalım. Elimizde 4 santimden hazırlamış olduğumuz yakamız. Evet, şöyle iyice bir temizliyorum. Sonuç olarak bunun yarısını da kullanabiliriz. Garanticiler açarlar yakayı öyle kullanırlar. Garanticiler diyelim yani ona. Ben de onlardan birisiyim bu arada. Şöyle şuraları temizliyorum. Temizledik. Bu bizim istediğimiz. 3 de olurdu. 3'ün ortada kırılması olduğu için yanlara baskı yapardı. Ama ne oldu bu? Şöyle baktığımız zaman ortada kırılma yok. Düzgün bir ovallik söz konusu olduğu için yakanın gırtlağının ortasında da şöyle üçgen bir şey çıkmayacak. Düz bir şey çıkacak. Şimdi bir de buraya dikkat ettik. Yakaya bir bakalım. Şöyle buyurun. Müşterinin boğazına tam oturmuş bir yaka. Şöyle. Bir görelim. Gayet de güzel. Pekala biz bu detayları atlamayacağız. İşleyeceğiz. Şimdi detaylar beğendiniz mi? Detaylar tecrübe nasıl konuşuyor ama bir eğitmenden daha fazla bir şey bu. Yani tecrübe her şeyi yutar. Tecrübe ayrıdır. Yani tecrübe sahası orada birçok zorlukla karşılaşırsınız ama tecrübeden bilgi aktarılınca gerçekten işin rengi çok değişiyor. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Yakayı da buraya yerleştirdik. Bıraktık. Şurada bir parçamız vardı. Lez parça. Şöyle bir görelim bunu. Evet yetmeyecek. Maalesef. Şöyle yerleştirmek istedim. Siz de bir görün. Yetmiyor. Pekala. Bu da burada dursun. Eteği kesmek istemiyorum aslında. Bunu şu anda kesmek istemiyorum ama beni zorluyor. Köşelerden işte biraz alın hocam falan oluyor. Arzu Hanım şu kolu yok kolu verin bana. O da olur. Kolu verin bir. Burada 2 katımız var. Şurada kuyruk tarafı olduğu için şu önce bunu bir kurtaralım mı acaba? Olur mu Arzu Hanım? Önce şunu bir kurtaralım mı? Ama eni boyuna geliyor. Şöyle denesek. Evet, şöyle çevirsek. Ben şu an normalde ben ne yaparım? İşte eteğin önü burası. Şuradan düz gelirim. Aksiyonu azaltın. Tam göstermek isteyince kamera uzaklaşsın. Yukarıdan göstersin. Tam gösterirseniz. Eteğin ön kısmı burası. Buradan düz geleceğiz. Şuradan gelince ben sürekli çaprazı gördüğüm zaman şöyle siz de geçin. Çaprazı gördüğüm zaman şöyle dönüş yaparım. Şimdi çapraz konuya geldiğimiz zaman ne oluyor? Düz alana geldik. Kuyruğu bu şekilde çıkarttığımız zaman hesabını da ben buradan yapıyorum. Yani diyorum ki lez dantelimi burada nasıl değerlendireceğim? Erkenden kesebilir miyim mantığım var. Erkenden kesebilir miyim mantığımda da şöyle bir şey oluşuyor. Geçin Arzu Hanım şöyle karşıya. Bu burada dursun. Biz astarda nasıl bir mantık yürütmüştük? Köşeyi bana verin şimdi. Şöyle bir mantık yürütmüştük. Demiştik ki tam beli tutun. Tamam. Demiştik ki şu uç nokta alttakinden uzun olacak. Öyleyse bana diyor ki evet sen bunu şu anda burada değerlendirirsin. Arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Eteği komple kesmekten uzak kalıyorsanız çünkü başka katmanlarınız da vardır. O katmanlarla beraber kesmek zorundasınızdır ama o katmanlar hazır değildir. Ama sizin bu köşelere ihtiyacınız vardır. Şu anda da ben size erkenden nasıl buradan bir parça çıkartırsınız onu gösteriyorum. Şu olay eteğin uç kısmı. Yani diyor ki alt taraftaki malzeme bu uç kısımdan kısa olacak. Kısa olacaksa ne oluyor? Demek ki ben bunu şu anda buradan çıkartabiliyorum. Hemen alayım makası. Ya bundan kurtulmak istiyorum çünkü bu kaplama bu parçaları almak istiyorum. Şöyle bir gelelim. Şunun da
Böyle çıkması sorun olmuyor. Bu. Bu parçayı şu anda artık biz kullanabiliriz. Hemen getirin bana öteki kalıbı da getirin. Öteki kolu da getirin. Hemen bir yan yana yerleştirelim bunu. Da biz oraya geçelim. Bunların parça parça hazırlanması gerekiyor. Çünkü benim normalde çalışma mantığımda, tekniğimde hep böyle Lego gibidir. Parçaların hepsi hazırlanır ve en son toplamaya tek seferde girilir. Yani bütün parçalar hazırlanacak seri gibi. Sonrasında tek seferde toplanacak. Ben de diyorum ki şu anda bunu buraya yerleştirebilirim. Eğer ki dikim ile, detaylar ile uğraşmak istemezseniz arkadaşlar en son, neyse bunu en son anlatalım. Erkenden konuşmayalım bu konuyu. En sona anlatalım. Düz boyuna dikkat ediyorum. Bakın burada düz boyuna dikkat ediyorum. Şöyle yerleştirmesini yapıyorum. Anlaştık. Çünkü bunun üzerine daha başka bir işlem daha gelecek kolların. Tamam. Burada anlaştık. Arzu Hanım birkaç iğne atalım. 2 tane. Çok da değil. Sadece çevresini temizleyip bırakacağız. Çünkü işlem var. Kaymasın sadece. Hemen bunu da kesimini yapalım. Şöyle şunları alıyorum. Şimdi bu kollarda hemen bitişe gitmeyeceğiz. Daha bunların uygulanmaları var. Şu. İhtiyacımız olacak olan parçalar bunlar. Bunların üzerine kordenalı Fransız danteller gelecek. Bunlar. Nasıl tasarım istiyorsak onu yapacağız. Saten üzerinde farklı duruyor tabii ki. O bir üzerinde farklı duruyor. Yani boş masanın üzerinde. Buna kordenalı lez dantel motif veya tam parça olarak getirip test edeceğiz. Beraberce göreceğiz onu. O testte de tam doğru kararı vermiş olacağız. Anlaştık. Şunları da şurada bir tutalım. Bunlara ekstra işlemler yapılacak. Sonra yerine yerleştirilecek. Anlaştık. Yaka için şurada yakamız da var. Yaka için nereden alsak diye şu anda düşünüyorum. Şöyle bir gelelim. Acaba şurayı alabiliriz. Tek kata ihtiyacımız var normalde buna. Böyle bakacağım. Evet, şurayı alabiliyoruz. Verin bana makasımı. Şey gibi oldu bu da, parçala kullan. Şu anda öyle oluyor. Hemen bunu da alalım. Bir parça lazım ama 2 kat çıkmış oldu. Önemli değil. Orayı da alalım. Çünkü tam etek kesimini bunlar bitmeden yapmayacağız. Şimdi kalıbımız burada. Parçayı da kurtardığımıza göre bir kata ihtiyacımız var. Şimdi bir de bizim, bakayım şuna. Fark etmez bir göreyim. Fark etmez, boyuna fark etmeyecektir. Telalı olduğu için şöyle bir görmek istiyorum. Bu bedenden artan mı? Bedenden artan bir parçamız var burada. Fark etmiyor. Benim için önemli olan sert durması. Şöyle. Sorun mu var? Tamam. Şimdi ne kadar ihtiyacımız varsa şuradan bir test edelim. Görelim yani. Bu bizim işimizi görüyor mu? Dikiş paylarımız var. Şöyle ortası bir aşağı bir yukarı biraz sorun yapıyor. Yok, alamadık. Arzu Hanım, mat satenimiz var mı parça? Vardır. Şöyle bir görelim. Bir getirin. Hepsini teladı kullanmayacağız. Şöyle bunlar bir dursunlar. Şöyle yaklaşın arkadaşlar yanıma. Makasımı alayım. Arkadaşlar 2 kat lazım olacağı için isterseniz bunu böyle katlı olarak düşünün. İsterseniz ikisini beraber kesin. Biz bunu eğer böyle katlı olarak düşünürsek, yani şu alanı yaka parçası olarak düşünürsek şöyle 2 kat, hemen tuttum burayı. Bakın bırakmıyorum. Böyle katladım. Şu kadar parçaya ihtiyacım var diyorum. Şunu çıkartabiliriz artık. Şu kadar parçaya ihtiyacım var diyorum yaka için. Yani düzgün bir sonuç alalım diye. Şu. Yeterli. Bu arada kumaşlarımı ben hep telalarım. Çoğunlukla hep öyle yaparım. Telaladıktan sonra işlemi alırım ki sonradan kayma, sıkıntı falan çıkartmasın. Bu. Şimdi bu parçanın telalanması gerekiyor. Sonra bakalım ne olacak. Sizdeyiz. Şöyle sizi de aldım hemen. Şöyle bir görelim. Klasik tela. Şöyle bir bakalım. Katlayın.
Arkadaşlar kullandığımız tela bedenlik şekerli tela. Şunu şöyle bir görün. Bedenlik şekerli tela. Şöyle bir tarafı pütürlü. Bizdeki bu arada 89 gramdır. Bayarslan.com'daki telalarla aynıdır yani. Ekonomik değildir. Yani ekonomik olan tela değildir bu. Bu 89 gram yazan çok kaliteli bir teladır. Esnemeydi, toklukla alakalı hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben bunu kullanıyorum. Kullandığım zaman da verdiği sonuç, basın paskarayı biraz soğusun. Şöyle bir görün. Evet. Bakın. Kumaşı nasıl tutuyor? Buradan yani görünüyordur. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi evet, bu taraftan devam etmek istiyorum. Şöyle kollarımız burada. Şunları aldım. Şimdi burada şöyle kameraya verelim şunu. Şimdi arkadaşlar, isterseniz bunu hemen kesin. Sonra getirin kaplamasını yapın bir katına. İsterseniz onunla beraber kesin. Ama ben ikisinde de hiçbir fark görmüyorum. Özellikle de kaplama olaylarında bir yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi ben diyelim ki bunu keseceğim. Hemen dikiş payını da veriyorum. Makasımı alayım. Çok yüksek yakalar da her zaman güzel olacak diye bir şey yok. Çok kalın değildir. Mesela ben 4 santim yaptım. İşte 5 santim bence çok yeterli ve artar yani. Şöyle yaka montalama olayında da size 2 teknik göstereceğim. Şimdi ben normalde santim alıyorum, makası direkt kesiyorum ama size de burada yardımcı olayım. 1 santimden çizim alıyoruz hani şöyle. Bu arada çizimi buradan alırsanız 1.1 olur. Buradan alırsanız 1 olur. Dikkatli olun. Şöyle. Yandan alırız biz hep çizimlerin işaretlerini. Ama üstten de hızlı hızlı alanlar var. Bir şey demiyorum. Eğer böyle yerleştirir buradan alırsanız 1.1. Buradan alırsanız 1 santim olur. Şöyle. Devam. Anlaştık. Bunu alt tarafta da aynı şekilde yapabilirsiniz. Anlaştık. İşaretlerimizi de aldığımıza göre artık yola devam edebiliriz. Şöyle. Devam. Anlaştık. Bir de bunu hemen şöyle katlıyorsunuz. Hatta bunu ihmal etmeyin. Bu noktayı ihmal etmeyin lütfen. Şöyle kırıyorsunuz. Kırınca da şuraya minik bir çıt atın. Hem alttan hem üstten. Bunu yapın. Sizi üzmesin sonra. Şunu. Emin olduktan sonra anlaştık. Çıtlarımızı da aldık. Şimdi bir kaplamaya geçelim. Kaplama yapmadan önce de yakada herhangi bir sarkma olmaz. Mesafesi dar diye. Ancak kolaylık olsun diye diyelim biz buna. Kalıbımızı da burada muhafaza edelim. Şöyle dursun. Şöyle bir görelim. Evet, mesela bakın çıtlarımız şurada mevcut. Ama küçük gelirse, biraz küçük geldi. Çok minikmiş çıtım. Bakın kayboldu bile. Şurası. Çok küçük olmuş. Tamam. Onu da yaptınız. Tamam. Şimdi buyurun. Paça telasıyla sabitleme yapacağız yakaya. Hiç artık kımıldamasın. Bu büyük parçalarda da öyle. Bu size bir mesaj versin. Paça telalarımız burada. Paça telası nedir? Şöyle bir yaklaşın. Örümcek tela. Örümcek diye geçen şu parça. Bunlarla arkadaşlar çift tarafı silikon gibi düşünelim bunu, ince. Nereye ısıyla yapıştırırsanız orada kalıyor. Ben de şöyle bir çalışma yapıyorum hemen. Getir bana şimdi Eze. Şimdi arkadaşlar artık bu hazır. Bunu çıkarttığımız zaman tela burada kalır ve biz bundan kurtuluruz artık. Şu şekilde bunları bir alalım. Bunu aldık. Şimdi hiç uğraşmak istemezsek, iğne, iplik, dikim falan uğraşmak istemezsek elimizde bu parçamız var. Boyun olmasına dikkat edin. Hepsi boyuna gidiyor çünkü. Şöyle yüzü neresi? Bir bakıyorum. Evet, burası. Bunu da alın böyle. Düzgünce yerleştirin. Paça telası falan malzemeler de bayarslan.com'da var arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Yapıştırıyorum.
Bu. Artık bununla oynamamıza, uğraşmamıza gerek yok. Şöyle bir buyurun. Şimdi hep hanımefendilere sorduğu soru. Hocam yıkanınca çıkmaz mı? Kimin aklına geldi bu? Bu soru kimin aklına geldi? Hocam yıkanınca çıkmaz mı sorusu kimin aklına geldi? Şöyle sizi bir alayım. Bu yapıştı. Sonra bir de yüz yüze dikildi. Sonra bir de çatıldı. Sonra bir de boğaza takıldı, dikildi. Sonra nasıl çıkacak? Yani bakın. Çatıldı, dikildi, yapıldı, yaka bu kadar. Sonra bir de bedenin içine dikildi. Nasıl çıkacak? Anlaştık mı? Şimdi bakın. Çıtların faydaları üst üste de şu anda iğneliyoruz bunu. Ve üstten kapamayı yapıyoruz. Alt tarafını bırakıyoruz yani. Şimdi Arzu Hanım bunu bir diksin. İzliyoruz. 6 Ekim'deki kursumuza katılırsanız arkadaşlar bir kurstan usta olarak çıkarsınız. Bir kurstan sonra mesleğiniz olur. Bir kurstan sonra kendi üretimlerinizi bile yapabilirsiniz. Gelinlik atölyelerine fason dikim yapabilirsiniz. Evet, Arzu Hanım şu anda üst tarafı çatacak, sonra çımasını çekecek. Bir bakalım. Hatta şöyle ben de burada bir oturayım bakayım. Şu makineyi kullanıyorduk. Şimdi bakın üst taraftan, şimdi Arzu Hanım çok hızlı ilerliyor. Üst tarafı göstermesi lazımdı. Arkadaşlar şimdi biz bunu böyle iğneledik. Neresi dikiliyor? Alt tarafını dikmeyin. Kavisin üst tarafı dikilecek. Yüz yüze eğitimimiz yok arkadaşlar. Yüz yüze eğitimi unutun. Bu şekilde canlı online yüz yüzeden 10 kat daha verimli. Şöyle bakın üst tarafından dikimi yapılacak, sonra açılacak, çıması yapılacak. Buyurun. Çımasını da dantelin olmadığı tarafa doğru yapacak. Evet şöyle görüyorsunuz. Evet. Aldık. Gösterin bize. Bakın. Şu anda gördüğümüz olay bu. Yani bir taraf dantelli, bir taraf dantelsiz. Şimdi bunun çıması dantelsiz olan tarafa doğru olacak. Şurası. Dantelsiz olan tarafa ve bunu bu tarafından görerek dikecek. Ve hepimiz öğrenmiş olacağız. Şöyle sonucu görüyoruz arkadan hemen. Bence gayet güzel. Beğendik mi? Şu an yaka yapılıyor. Tertemiz. Arzu Hanım'ın ellerine sağlık. Beğenenler bir yazsınlar. Şimdi Arzu Hanım alır bunu bir de bir ütü yapar. Tabii hocam. Şimdi alır bir de bir ütü yapar. Ütüye bekliyoruz. Şöyle çımasını yaptı. Şimdi ovalliğini bozmuyoruz. Yakanın ovalliğini bozmuyoruz. Evet yapın. Devam. Gayet güzel. Anlaştık. Sonuç jilet. Hadi bir manken üzerinde görelim. Onun üzerine direkt. Buyurun. Ya. Arkayı sabitleyin efendim. Onu da bir söylemeyelim. Yakanın güzel duruşunu göstereceğiz. Evet. Canan Hanım yardımcı olur musunuz? Bir iğne, bir yardım, bir el atın lütfen. Biraz daha alın. Çok oldu. Tamam. Evet yakanın duruşuna bakar mısınız? Bakın doğru çalışma. Bakın ne boğuyor, ne açık kalıyor. Ne önde kırılma var, ne yanlarda baskı var. Tamamen boğazı düz şekilde saracak. Telası doğru uygulanmış, kumaşı doğru uygulanmış, doğru seçilmiş ve sonuç olarak bize bunu vermiş. 6 Ekim'deki kursumuz arkadaşlar bundan çok daha güçlü. Çok önemli bir söz verdim. 14 parçalı kalıbı öğreteceğim dedim. Çok büyük bir sözdü bu, bilginiz olsun. 14 parçalı kalıbı göstereceğim dedim. Evet, sonuç bu. Fikirlerinizi alalım. Arzu Hanım ellerinize sağlık. Evet, şu anda Sevil Hanım size yazıyor. Evet. Arkadaşlar, 6 Ekim'deki kursumuza katılmak isterseniz Arzu Hanım burada. Bana ulaşabilirsiniz. İletişim numarası 0539 651 2064. Direkt kendisine yazarak sizinle ilgilenecektir. WhatsApp'tan kendisine yazın veya profilimizden bize ulaşabilirsiniz. Kursumuz canlı online. Aynen bu sistemde. Evet yakamız da burada. Şöyle dersten sonra arkadaşlar yazabilirsiniz. 0539 651 2064 kurs kayıt için. Beğendik mi? Geçelim mi artık bir sonraki aşamaya? Arkadaşlar şimdi astar dışı yan yana alalım bunu Arzu Hanım. Şimdi yakanın nasıl sadece yakanın nasıl yapılışını değil arkadaşlar bakın dikkatli olun. Burada öğrendiğimiz şey bugün sadece yaka bu şekilde yapılır değildi. Yakanın gelişim aşamalarını da gördünüz. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve kendim geliştirdiğim yaka. Ufak dokunuşlarla. Anlaştık. Bu şekilde siz yakanın yapım mantığını çözdünüz. Sadece bu yaka böyle yapılır değil.
Evet, doğru yaka nasıl yapılır mantığını bugün çözmüş olduk. Öyleyse biz şu anda bunu aldık. Bunlar daha işleme girecekler. Bunlar bitmediler, işleme girecekler. Bu yüzden işleme girdikten sonra artık sonucuna bakacağız. Bunun astar ile, şimdi bazı ustalarımız vardır. Astarı bedene takarken yakayı içine, açalım bunu Arzu Hanım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bazı ustalarımız yakayı alırlar, şöyle iğnelerler. Bakın, böyle iğnelerler, hatta arka kamerayı alayım. Böyle iğnelerler, alırlar bunu, bunun yüzüne yerleştirip dikerler, yakayı içinden çıkartırlar, değil mi? Biri böyle mi arkadaşlar? Bir de bakalım, cevapları alalım. Normalde siz böyle mi yaparsınız? Yakayı alırsınız, buraya böyle sabitlersiniz, alırsınız bunu, çevirirsiniz, dikersiniz, yaka içinden çıkmış olur, içinden de dışından da temiz olmuş olur. Bunun iki yöntemi var. Evet, aramızda birçok kişi öyle yapıyordur. Bunun iki yöntemi var. Bir, şu kanadı, açalım bunu. Bir, şu kanadı ayırırız. Bakın, bu dantelli olan parçayı buna tek başına sabitleriz. Ben de böyle yaparım, bakın. Evet. Daha rahatını göstereceğim. Alırız şu parçayı, buna sabitleriz. Sonra bunu ise buna sabitleriz. Bu tamamen açılmış bir parça olarak hareket eder. Sonra bunu çevirir, bunun kapağıymış gibi kapatırız. Ben öyle çalışıyorum. Anlaştık. İki tarafta da. Öyleyse yakayı şöyle tekrardan eski halini bir takalım buraya. Şunu şurada bir görelim. Şöyle bir gördük. Bu yakayı tamamsak artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bu artık burada dursun. Tülleri kestik, yani kollar için lez danteli kestik. Ama yakanın duruşu efsane. Evet, usta dokunuşu. Usta dokunuşu. Yakada konuşturduk yani. Beden duruşunda. Evet. Burada anlaşmış olduk. Şimdi 6 Ekim'i kimler bekliyor? Onları bir görelim. Her gün sayımız artıyor. Ailemiz büyüyor. Bayarslan merkezleri 10.000'den fazla öğrenci aldı. Yani tarihe geçiyoruz. 6 Ekim'de kimler bekleme yapıyor? Yani 6 Ekim'i kimler bekliyor? Hüsniye Hanım çok doğru. Arkadaşlar, yurt dışından da online ödeme ile, kredi kartlarıyla, taksit ile ödemeler yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani herhangi bir ülkede olabilirsiniz, fark etmez. Yeter ki Türkçe bilin. Türkçe biliyorsanız, anlıyorsanız, görerek de anlıyorsanız sorun yok. Dünyanın her yerinden Bayarslan kurslarına katılabiliyorsunuz. Online ödeme de yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, bekleyenleri şöyle bir görelim. Kimler ben demiş? Gülsen Keriman galiba. İlkar Bebe. Şöyle bakalım. Nukoem ben demiş. Kursu bekleyenler. Gülsen Keriman. Bakıyorum başka. Sara Aysan. Medine Kosif. Simanur Sude. Ben diyenlere bakıyorum. Gülşah'a bakayım. Emine'nin atölyesi. Feride Malakani. Mezon Nortan. Nagi Nargiza. Sara Aysan. Kurslarımız canlı online. Burada yüz yüze değil arkadaşlar. Çok rahat, herkes evinden öğrenecek. Hacile Bayram, Molla. Kurs 1,5 ay kadar sürecek. Ayşegül demiş ben. Bakıyorum Muhad Reyhani ben demiş. Zehra Özyolcu ben demiş. Evet, 6 Ekim'de bütün sorularınızın cevabını bulacaksınız. Şimdilik, bugünlük dersi burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 6 Ekim'de canlı online kursuna katılmak isterseniz profilimize gidebilir. WhatsApp'tan bize ulaşabilir veya 0539 651 2064. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. 6 Ekim'de yeni bir sayfa açılacak. Çok gelişeceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşeceğiz. Bakalım bizi daha ne güzellikler bekliyor.